Yüzyıllardır insanlık, Mısır piramitlerinin ardındaki gizemi çözmeye çalıştı. Bu devasa yapılar sadece mühendislik harikaları mı, yoksa dünya dışı varlıkların etkisiyle mi inşa edildiler? Piramitlerin yapısı, amacı ve olası dünya dışı bağlantıları, antik uygarlıkların bilgisine dair derin sorular sormamıza sebep oluyor. Gize'deki büyük piramit, her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında olan yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluşmakta. Yapının her bir kenarı yalnızca birkaç milimetrelik sapmalarla aynı uzunluğa sahip. Geometrik açıdan bu yapı, antik dünyada bilinen en mükemmel yapılardan biri. Ünlü arkeolog Zahi Hawass, piramitlerin inşasında kullanılan taşların hassas bir şekilde kesilmesi ve taşınması, antik Mısır halkının o dönemde olağanüstü mühendislik bilgisine sahip olduğunu göstermekte. Ancak bu bilgiyi nasıl elde ettiler? Bu soru ise bizim için hala cevapsız demişti. Birçok bilim insanı, piramitlerin inşasında kullanılan teknolojilerin o döneme ait olamayacak kadar gelişmiş olduğuna inanmakta. Özellikle piramitlerin astronomik hizalanmaları, dünya dışı bir etki olasılığını hala gündeme getirmekte. Gize piramitlerinin Orion takım yıldızına göre hizalanmış olduğu gerçeği dikkat çekici bir nokta. Piramitlerin 3 ana yapısı Orion kemerini simgelerken bu hizalama tesadüf olamayacak kadar hassas görünmekte. Ayrıca büyük piramidin 4 köşesi kuzey, güney, doğu ve batıya mükemmel bir şekilde yönlendirilmiş durumdadır. Robert Bowell, piramitlerin bu kadar mükemmel astronomik hizalanmaya sahip olabilmesi, antik Mısırlıların yıldızlar hakkında çok derin bir bilgiye sahip olduğunu göstermekte. Bu bilgi onlara dünya dışı bir kaynaktan mı geldi bilmiyorum. Piramitlerin kozmik hizalanmaları sadece mühendislik olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir amaca da hizmet ediyor olabilir. Örneğin eski Mısırlılar ölümden sonraki yaşamda yıldızlara gitmek için piramitlerin birer geçit olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç dünya dışı yaşamla olan olası bir bağlantıyı da oldukça güçlendirmekte. Antik Mısır'ın mitolojisi ve tarihi göklerden gelen varlıklarla doludur. Tanrı Ra göklerden gelen bir gemiyle yeryüzüne inmiştir. Bu tanrılar dünya dışı varlıklar olarak yorumlanmalı mı bilmiyorum. Eski Mısır metinlerinde ve duvar resimlerinde gökyüzünden gelen varlıklar veya tanrılar sıkça betimlenmektedir. Bunlar dünya dışı varlıklar olabilir mi? Bu soruyu tam bir cevap bulamasak da bu mitolojik anlatılar oldukça dikkat çekici dedi Tasu Kalas. Piramitlerin inşasında dünya dışı varlıkların rol oynadığı teorisi birçok arkeolog ve araştırmacı tarafından çok ciddi bir şekilde ele alındı. Bazılarına göre bu yapılar Mısır halkına bilgi ve teknoloji sağlayan dünya dışı varlıkların eseriyken bazılarına göre ise Mısır halkının ulaştığı teknolojik ve medeni yapının göz önüne çıkmış hali. Son dönemde yapılan arkeolojik çalışmalar piramitlerin inşa sürecini anlamamıza büyük katkılar sağladı. Yeni bulunan bazı taş ocağı izleri ve inşaat yöntemlerine dair kanıtlar piramitlerin dünya dışı yardıma ihtiyaç duyulmadan da inşa edilmiş olabileceğini gösteriyor. Son dönemde Mark Lehner, piramitlerin inşasında kullanılan taşların taşınması ve yerleştirilmesi, antik Mısır mühendislerinin zeki ve oldukça yenilikçi teknikleri sayesinde mümkün olmuş olabilir. Dünya dışı bir müdahale teorisi her ne kadar hepimize ilginç gelse de ne yazık ki elimizdeki bilimsel kanıtlar bu yönde değildir demiştir. Ancak piramitlerin yapısındaki bazı detaylar hala dünya dışı yaşam teorisine açık kapı bırakmakta. Özellikle piramitlerin iç odalarının yapısal tasarımları ve bu yapıların enerji odaklama kapasitesi gibi özellikler bu gizemi ne yazık ki daha da derinleştirmekte. Bazı araştırmacılar piramitlerin sadece birer mezar olarak tasarlanmadığını, aynı zamanda enerji odaklayan yapılar olduğunu öne sürmekte. Bu teoriye göre piramitler dünya dışı bir enerji kaynağı ile iletişim kurmak için inşa edilmiş olabilir. Christopher Dunn, piramitlerin iç yapısında bulunan odaların manyetik alanları ve bu yapıların yerleştiriliş biçimi bir tür enerji toplama sistemi olabilir. Bu teori hala tartışmalı, ancak araştırmalarımız devam ediyor dedi. Eğer piramitler gerçekten bir enerji odaklama cihazıysa, bu teknoloji nasıl ortaya çıktı? Antik Mısır'ın dünya dışı varlıklarla olası bir bağlantısı var mıydı? Bu sorular hala arkeologlar ve bilim insanları arasında tartışılıyor. Sonuç olarak piramitlerin yapısı, amacı ve kökeni hakkında tartışmalar devam etse de bazılarına göre bu yapılar antik Mısır'ın kendi bilgi ve teknolojisinin ürünüyken diğerlerine göre ise dünya dışı varlıkların izlerini taşımakta. Bu soruların kesin cevaplarını bulmak belki de zaman alacak. Ancak piramitler insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olmaya devam edecek. Son olarak şöyle güzel bir sözle bitirmek lazım. Antik piramitlerin yapımındaki gizem sadece geçmişe değil, evrenin derinliklerine uzanan soruları da beraberinde getirmekte. Eğer bu soruların cevapları dünya dışı bir kaynaktan geliyorsa,
insanlık tarihini hep beraber yeniden yazmamız gerekebilir. Bir sonraki videomuzda bu konuyu daha da derinlemesine incelemek istiyoruz. Sizce antik çağlarda gerçekten dünya dışı varlıklar insanlık tarihine müdahale etmiş olabilir mi? Yorumlarında düşüncelerinizi paylaşırsanız çok memnun oluruz. Görüşmek üzere.